Volkswagen. Hızım 50. Bu tuşu çekili tuttuğum zaman böyle duruyorsunuz. Gençler, hepinize selam. Bugün size elektronik park frenini, yani bunu anlatacağım. İlk önce hemen kullanma kılavuzunu açıyoruz. Kullanma kılavuzunun 189. sayfasına geliyorum. Geçiyorum. Burada elektronik park freninden bahsediyor. Burada benim anlatacağım size elektronik park frenini hareket haline çektiğimizde ne olduğu ve ne olmayacağı. Öncelikle şunu söyleyeyim. El freni olarak görev yapamıyor. Yani siz bunu giderken çektiğiniz zaman el freni olarak görev yapamazsınız. Arka tekerleri kilitlemiyor. ABS sistemi devrede bir şekilde sizi durduruyor. 8 km hızın altında el freni olarak kullanabilirsiniz. Yani bunları göstereceğim birazdan. Tutup çık yaparsanız, gaza basarsanız ya da dururken bunu çekili tutup hareket ederseniz el freni görevi yapıyor. Ama bunu acil fren fonksiyonu olarak da kullanabilirsiniz. Kullanma kılavuzunda ne demiş? Ani frenleme fonksiyonu sadece araç pedalı ile durdurulamadığında tetiklenir. Atıyorum, fren pedalının altına su şişesi girdi. Hop, buradan çekili tutarak durdurabilirsiniz. Aracı kuvvetli bir şekilde frenlemek için park tuşu düğmesini çekili tutun. Bu sırada bir sesli uyarı sinyali verir. Ekranda şey yazıyor, dın 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 diye uyarı veriyor ve park freni çekili indirin mi yazıyordu. Tam öyle bir şey yazıyordu. Bakarız ona birazdan. Frenleme işlemini durdurmak için düğmesini serbest bırakın veya gaz verin. Düğmeden elinizi çektiğiniz zaman otomatik olarak bırakıyor. Hemen şuradaki uyarıyı okuyorum. Elektronik park freni usulüne uygun olarak kullanılmaması kazalara ve ayrı yaralanmalara sebep olabilir. Ya da neden olabilir? Elektronik park frenini acil durumlar dışında aracı frenlemek için kesinlikle kullanmayın. El freni ile sadece arka tekerler frenlendiği için fren mesafesi belirgin şekilde daha uzundur. Daima fren pedalını kullanın. Şanzıman bir vitesteyken veya motor çalışırken kesinlikle motor bölmesinde gaz vermeyin. Elektronik park freni devrede olsa dahi araç hareket edebilir diyor. Şimdi ben sürüşe geçelim. Bunları nasıl olacak, nasıl yapıyor, nasıl yapmıyor düzgün bir şekilde bakalım. Benim kısaca size söyleyeceklerim, kullanma kılavuzunu bırakırsak 8 km hızın altında el freni olarak kullanabilirsiniz. Yani bunu burada çekili tutup vitese takıp gittiğiniz zaman arka tekerler kilitli kalır. Siz de kaydıracak mısınız, artık ne yapacaksanız bunu yapabilirsiniz. Bunu göstermeyeceğim. Çünkü araca bu şekilde bir zarar vermek istemiyorum. 8 km hızın üstünde de bunu çektiğiniz zaman araç düzgün bir şekilde ABS sistemi devrede olarak zıng 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 ses yapar, zaten bunu duyarsınız. Bu şekilde durduruyor aracı. Hatta bunu çektiğiniz zaman hareket halindeyken, yani 8 km hızın üstünde arka fren lambaları da yanıyor. Dediğim gibi 8 km hızın üstünde siz bunu çektiğinizde istediğiniz kadar viraja girin, kavşağa girin. Hiçbir zaman el freni görev gibi tamamen kitlemeyecektir. Tamamen arka tekerlerin kilitli olduğu durum 8 km hızın altında oluyor. Bu da ondan sonra 8 km hızın altında kilitli bir şekilde hızlanabilirseniz el freni çekili gidebilirsiniz. Şimdi ben bu parti burada durduruyorum. Normal sürüşe geçip hadi bunu deneyelim. Evet gençler, şu anda saat 3. Olabildiğince boş saat olması için bu saati seçtim. Şimdi arkamda kimse yok. İlk önce tuşu çekip bırakacağım. Dikkat, park freni etkin diyor. Böyle bir ses yapıyor. Ben şurada vitesi boşa alıp şimdi basılı tutacağım ve durduracağım. Çekili tutuyorum, çektim. Böyle duruyor arkadaşlar araba. Hani dediğim gibi acil bir durumda 8 km hızın altına hemen göstereyim. Çekili tutuyorum. Şu an arka teker kilitli. Yani anlarsınız. Böyle fazla gezili tutmak istemiyorum. Hani normalde bunu yapmak da istemiyorum. Fakat video için gösterdim. Dediğim gibi 8 km hızın altına el freni çekili bir halde gidebilirsiniz. Ama bunun üstünde mesela şurada tekrar duruyorum. Hızım 50. Bu tuşu çekili tuttuğum zaman böyle duruyorsunuz. Kısaca elektronik park freni böyle. Bunu hangi durumlarda kullanıyorsunuz? Az önce ben size okudum. Bu hızlarda gittiğinizde acil bir durum oldu mesela. Pedalın altına pet şişe girdi, basamıyorsunuz. Ayağınıza kramp girdi, basamıyorsunuz. Hemen elinizi buraya atıp tuşu çektiğiniz zaman işlemi sonlandırmış oluyorsunuz. İçeride kütür kütür gördüğünüz gibi zaten ABS sistemi sürekli devrede oluyor. Selam verelim. Bu devrede olduğu için dediğim gibi isterseniz işte direksiyon kırıkken çekin. Kesinlikle normal el freni çekmiş görevi görmüyor. Zaten YouTube'da bununla ilgili sanırım Fifth Gear veya Top Gear yapmıştı. Bir troll tarzı bir video çektiler.
İşte Golfar'la giderken bir anda onu çekiyorlar. Dönerken basılı tutuyorlar. Bu model yılına göre de değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, mesela bazılarına daha hafif fren yapıyor olabiliyor. Ama ben %60 olarak fren yaptığını, %60 güçle fren yaptığını biliyorum. Çünkü Volkswagen pratik salı olarak böyle paylaşıyordu. Benimki gördüğünüz gibi bayağı patakütü ABS'le duruyormuş gibi zınk diye duruyor araba. Ama mesela ben orada izlediğim Golf R videosunda araba böyle sessiz sakin 180'den çok yumuşak bir şekilde duruyordu. Bunlar dediğim gibi sürekli güncelleme geliyor. Benim şu an el frenim en son güncellemesi yapıldı. Eskiden de böyleydi gerçi güncelleme yapılmadan önce. Güncelleme otohobla ilgili oluyor genelde, rampada kalkıp kalkmamasıyla, ama şu an en son güncel el freni güncellemesinde bile ben bir şey değiştiğini hissedemiyorum ya da niye yapıldı bilmiyorum. Bu şekilde duruyor. Ya da işte drift yapmak istiyorsanız çekili tutacaksınız bu tuşu, sağa sola sağa sola sağa sola yapacaksınız. Ben videoyu burada bitireyim derken trafik lambaları söndü. Bu videodan da bu kadar gençler. Görüşürüz. Umarım çektim. Bakayım çekmişim. Bay bay.